Merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Klasik Türk musikisi döneminin ne zaman oluştuğunu, oluşumunda Koca Osman'ın rolünden bahsetmiştik. Bu videoda müzik tarihimizin önemli teorisyenlerinden biri olan 15. yüzyılda yaşamış Abdülkadir Meragi'nin klasik Türk musikisi dönemi içinde ona verilen iade-i itibar denebilecek önem üzerinde duracağız. Müzikte onun yerini takdir eden Koca Osman, ilk müzik bilgilerini aldığı panayır günlerinden sonra müzikte sanatın ne olduğunu yine Meragi'nin torunlarından biri olan Hacı Abdülali sayesinde öğrenmişti. Hacı Abdülali kimdir? Hacı Abdülali, Abdülkadir Meragi'nin torunu Mahmud'un torunudur. 1560-1620 yıllar arasında yaşadığı tahmin edilmektedir. Hacı Abdülali'nin ulu dedesi Meragi'nin 2. Murat için yazdığı Makasdül Elhan li Sultan Murad'ını 1580'lerde yeniden yazdırıp bazı açıklayıcı ilavelerde bulunduğu nüsha Leyden Üniversitesi Kütüphanesi'ndedir. Hacı Abdülali'nin bu kitap ile Meragizade olarak kendini saraya hatırlattığını çeşitli yazılarımızda ifade etmiştik. Saray çevresinde bu sayede tanınan Abdülali, daha sonra öğrencisi olan Küçük Osman'a bildiği her şeyi öğretmiştir. Koca Osman, Hacı Abdülali'den öğrendiği Abdülkadir Meragi bestelerine Enderun müzik eğitiminde öncelik verdi. Böylece müzik tarihimize tarihten gelen köklü bir asilzadelik kazandırılmış oldu. 4. Murat için hazırladığı 1638 tarihli Büyük Saray Teşrifatı'nda Koca Osman'ın yaptığı yeniliklerden biri saraydaki müzik eğitiminde Meragi'nin mevcut bestelerine müzik eğitiminin en önemli yerini vermiş olmasıydı. Her faslın başında önce Meragi'nin bilinen kâr, nakış, semai eserleri öğretiliyordu. Zamanın şahitlerinden biri o zamanlar 18 yaşında olan Hafız Post'tu. Bu sebeple bu videoda Hafız Post güfte mecmuası bize Meragi'nin besteleri konusunda kaynak olacaktır. Daha önce Meragi'nin besteleri konusunu 2015 yılında yayınlanan Makasdül Elhan tercümesinde bir bölümde işlemiştim. Günümüzde notası bulunan 8 bestenin 17. ve 18. yüzyıllar güfte mecmualarında adına ve güftelerine rastlanmasından dolayı Meragi'ye ait olabileceğinden söz etmiştim. Ancak orada günümüzdeki nota ve güfte bilgilerinden tarihe yolculuk yapmaya çalışmıştım. Şimdi ise tam tersi olacaktır. Tarihten günümüze, klasik Türk musikisi döneminde yazılmış bir kaynak üzerinden, yani Hafız Post'un güfte mecmuasından Abdülkadir Meragi'nin bestelerini okumaya çalışacağız. Bestekar ve hanende Hafız Post, güfte mecmuasını 1660 yılında müzik eğitimcisi Koca Osman ölünce derlemişti. Mecmuasının Türkçe besteleri Profesör Doktor Nilgün Doğrusöz tarafından tez yapılmış, sonrasında ben de gözden geçirip Arapça ve Farsça bestelerini okumuştum. Hafız Post, güfte mecmuasını 1675'li yıllardan sonra hediye ettiği en yakın arkadaşı bestekar Mustafa Itri Buhurizade tarafından ilaveler yapılmıştır. Yazı şeklinden bu ilaveleri ayırt edebiliyoruz. Hafız Post'un bunun dışında bir başka güfte mecmuası daha yazdığını biliyoruz. Güfte mecmuası yazan nadir kişilerden biridir. Hafız Post, güfte mecmuasında Abdülkadir Meragi'yi Hacı ünvanı ile anmaktadır. Yani Beste-i Hacı Abdülkadir şeklinde anmaktadır. Bunun dışında bazı bestelerde sadece Hace'nin bestesi şeklinde başlıklar yazmıştır. Hace ünvanının görüldüğü 43 beste vardır. Bu ünvanla iki kişiden söz etmektedir. Birincisi Hacı Abdülkadir Meragi, ikincisi ise Hacı Abdülali'dir. Güftelerin bazılarında bu isimler tam yazılmışken bazılarında sadece Hace yazılmıştır. İşte sıkıntı burada başlamaktadır.
Hafız Post bu ifadesiyle Hacı Abdülkadir Meragi'yi mi yoksa Hacı Abdülali'yi mi yoksa başka birini mi kastediyor belli değildir. Çünkü mecmuasında Hacı Abdülali'ye ait 2 beste kaydetmiştir. Biz bu noktada öncelikle Hafız Post'un Hacı Abdülkadir adına açıkça yazdığı beste kayıtlarına bakacak olursak bu şekilde belirtilenlerin sayısı 23 adettir. Bunlar makam sırasına göre Rast'ta 5, Pençgah'ta 3, Mahur'da 1, Sabah'da 5, Hüseyni'de 1, Neva'da 2, Acem'de 1, Irak'ta 2, Eviç'te 1, Segah'ta 2 bestesi olmak üzere toplamda Hacı Abdülkadir Meragi'nin 23 bestesinin kaydı vardır. Hepsi de Hafız Post'un yazısı olmasından anlıyoruz ki en azından son 20 yıldır müzik eğitiminde bu eserleri öğrendiğinden beri bu eserler hep Hacı Abdülkadir Meragi'ye ait olarak biliniyor demektir. Koca Osman sayesinde aldığı bu bilginin kaynağı bence hiç şüphesiz Hacı Abdülali'dir. Bunun dışında Hafız Post mecmuasında sadece Hace'nin bestesi şeklinde kaydedilmiş 14 beste daha vardır. Bunların Abdülkadir'e mi veya başkasına mı ait olduğu Hafız Post mecmuasından anlaşılmıyor. Dolayısıyla üstadlar diğer güfte mecmualarından bazılarında burada Hace'nin bestesi olarak belirtilmiş olan bazı kayıtları Hacı Abdülkadir'in bestesi şekline dönüştürmüşlerdir. Dolayısıyla yukarıda bahsettiğimiz 8 bestenin notasından hareketle yaptığımız ilk tespitin Hafız Post mecmuasından okuma yapıldığında doğrudan adının anıldığı bestelerin 3 taneye düştüğü görülür. Bunlar 1. Rast, Kâr, Nur-i Hüda, Fer usulünde. 1 numaralı eserdir. Notası gelmiştir. 2. Acem Kâr, 587 numaralı eserdir. Notası gelmiştir. 3. Segah, Kâr-ı Horasan, Şeş Ağaz, 836 numaralı eserdir. Notası gelmiştir. Diğer 4 tanesi ise Hafız Post güfte mecmuasında Hacı adına kayıtlı olup başka üstadlar tarafından sonradan Hacı Abdülkadir'in bestesi olduğu şeklinde kaydedilmiştir. Bunlar 1. Rast Devri Revan, 3 numaralı eser. Hacı adına kayıtlıdır. Kavli Muhteşem, sonradan Abdülkadir Meragi'ye atfedilenlerdendir. Notası gelmiştir. 2. Rast Düyek Nakış, 5 numaralı eserdir. Ahmet Nesimi Suhtem, sonradan Meragi'ye atfedilen eserlerdendir. Bazılarınca Acemlere ait olduğu söylenmiş ise de Meragi'ye ait olduğu genel kabul görmüştür. Notası gelmiştir. 3. Mahur Murassa Hafifkar, 61 numaralı eserdir. Gül bi ruhi yar diye başlar. Hafız Şirazi'nin bir şiiridir. Meragi'ye atfedilen bir bestedir. Notası gelmiştir. 4. Hüseyni Hafifkar, Muhammes, Şaha Zilütfi Nazari diye başlayan bir eserdir. Meragi'ye atfedilir. Notası gelmiştir. Anlattıklarımızı toparlarsak, Hafız ve Hacı Abdülkadir Meragi'nin besteleri, klasik Türk musikisi döneminde Hacı Abdülali tarafından toparlanmış haliyle Koca Osman'a öğretilmiş, o da müzik eğitiminde yerlerini belirlemiştir. 1660'da yazılmış Hafız Post güfte mecmuası sayesinde klasik Türk musikisi döneminde Abdülkadir Meragi'nin 29 bestesinin eğitimde olduğunu söyleyebiliriz. Günümüze notası gelmiş ona ait atfedilen bestelerinden 7 tanesinin izini Hafız Post mecmuasında bulabiliyoruz. Son cümle olarak, klasik Türk musikisi döneminde üretilen onlarca, yüzlerce müzik eseri notasının yazılmaması dolayısıyla kaybolmuştur. Meşk ile ancak 20. yüzyılda büyük emeklerle ortaya alınmış, notaya alınmış, Meragi'nin 7, diğer bestekar üstadların ise 500-600 civarında
klasik Türk musikisi döneminden kalma müzik eserinden söz edebiliriz. Günümüzde hala Türk musikisi yazılamaz diyerek hem notaya hem de nazariyata karşı gelenler var. Bir taraftan Türk musikisi eğitimine, icrasına, mirasına, tarihine yeterince önem verilmemesi, diğer taraftan bu tür görüşler. Ne diyebilirim ki? Müzik tarihinin bir başka videosunda buluşmak üzere. Hoşça kalın.